19. söz Risalet-i Ahmediye'ye dairdir. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ aleyhissalatu vesselam. Evet, şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Evsaf-ı Muhammediye'dir. 14 reşahatı tazammun eden 14. lem'anın 1. reşhası. Rabbimizi bize tarif eden 3 büyük külli muarrif var. Birisi şu kitab-ı kainattır ki, bir nebze şehadetini 13 lem'a ile Arabi Nur Risalesinden 13. dersten işittik. Birisi şu kitab-ı kebirin ayet-i kübrası olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'dır. Birisi de Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Şimdi şu ikinci bürhan-ı natıki olan Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam'ı tanımalıyız, dinlemeliyiz. Evet, o bürhanın şahs-ı manevisine bak. Sath-ı arz bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri, bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki, her bir davasını mucizatlarına istinat eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o, La ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı kelimeyi tekrar ederek, icma ile manen, sadakte ve bil hakkı natakte derler. Hangi vehmin haddi var ki, böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın? 2. reşha. O nurani bürhan-ı tevhid, nasıl ki 2 cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-ü semaviyenin haşiye, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa, elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Yüzler işaratı ve irhasatın binler rumuzatı ve hatiflerin meşhur beşaratı ve kâhinlerin mütevatir şehadatı ve şakkı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi, zatında gayet kemaldeki ahlak-ı hamidesini ve vazifesinde nihayet hüsnündeki secayâ-i galiyesini ve kemal-i emniyetini ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet vüsûkunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti, davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikâre gösteriyor. 3. reşha. Eğer istersen gel, asr-ı saadete, Ceziretül Arab'a gideriz. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret ederiz. İşte bak, hüsnü siret ve cemali suret ile mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde muciznüma bir kitap, lisanında hakaik aşina bir hitap, bütün Beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor. Sırrı hilkat-ı alem olan muamma-i acibanesini hal ve şerh edip ve sırrı kainat olan tılsım-ı mulakını fetih ve keşfederek, bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlu hayret içinde meşgul eden 3 müşkil ve müthiş sual-i azim olan necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine mukni, makbul cevap verir. 4. reşha. Bak öyle bir ziyayı hakikat neşreder ki,
eğer onun o nurani daire-i hakikat-ı irşadından hariç bir surette kainata baksan, elbette kainatın şeklini bir matemhane-i umumi hükmünde ve mevcudatı birbirine ecnebi, belki düşman ve camidatı dehşetli cenazeler ve bütün zevil hayatı zeval ve firakın sillesiyle ağlayan yetimler hükmünde görürsün. Şimdi bak, onun neşrettiği nur ile o matemhane-i umumi, şevk-u cezbe içinde bir zikirhaneye inkılap etti. O ecnebi düşman mevcudat, birer dost ve kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i samite, birer munis memur, birer musakhar hizmetkar vaziyetini aldı. Ve o ağlayıcı ve şekva edici kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. 5. Reşha, hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tagayyürat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sayfe-i ayat-ı tekviniye, birer merayâ-i esmâ-i ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın madununa düşüren hadsiz zaaf-ı aczi, fakr-ı ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı, o nur ile nurlandığı vakit, insan, bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar, o nurlanmış acz, fakr, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmazsa kainatta, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta, böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır. 6. Reşha, İşte o zat, bir saadet-i ebediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i binihayenin kâşifi ve ilancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı, seyircisi ve künûz-ı esma-i ilahiyenin keşşafı, göstericisi olduğundan, böyle baksan, yani ubudiyeti cihetiyle, onu bir misal-i muhabbet, bir timsal-i rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i hilkat göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle, bir bürhan-ı hak, bir sirac-ı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl berk-i hatıf gibi onun nuru şarktan garbı tuttu ve nısf-ı arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidayetini kabul edip hırzıcan etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. 7. Reşha, İşte bak, şu cezire-i vasiada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı seyyiye-i vahşiyanelerini def'aten kal ve ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teçhiz edip bütün aleme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Mahbub-u kulub, muallimi ukul, mürebbi nüfus, sultanı ervah oldu. 8. Reşha, bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak, bu zat, büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutaassıp büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda ref edip, yerlerine öyle secayayı aliyeyi ki, dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit eyliyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asr-ı saadeti görmeyenlere, Ceziretül Arab'ı gözlerine sokuyoruz. Haydi 100'er feylesofu alsınlar, oraya gitsinler. 100 sene çalışsınlar. O zatın o zamana nispeten bir senede yaptığının 100'den birisini acaba yapabilirler mi?
9. Reşha. Hem bilirsin, küçük bir adam, küçük bir haysiyetle, küçük bir cemaatte, küçük bir meselede, münazaralı bir davada, hicapsız, pervasız, küçük fakat hacaletaver bir yalanı, düşmanları yanında hilesini hissettirmeyecek derecede teessür ve telaş göstermeden söyleyemez. Şimdi bak bu zata, pek büyük bir vazifede, pek büyük bir vazifedar, pek büyük bir haysiyetle, pek büyük emniyete muhtaç bir halde, pek büyük bir cemaatte, pek büyük husumet karşısında, pek büyük meselelerde, pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyetle, bila perva, bila tereddüt, bila hicap, telaşsız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyetle, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid, ulvi bir surette söylediği sözlerinde hiç hilaf bulunabilir mi? Hiç hile karışması mümkün müdür? Kella, in huve illa vahyun yuha. Evet, hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Hak olan mesleği hileden müstanidir. Hakikat binin gözüne hayalin ne haddi var ki hakikat görünsün, aldatsın. 10. Reşha. İşte bak, ne kadar merakaber, ne kadar cazibedar, ne kadar lüzumlu, ne kadar dehşetli hakaiki gösterir ve mesaili ispat eder. Bilirsin ki, en ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hatta eğer sana denilse, yarı ömrünü, yarı malını versen, kamerden ve müşteriden biri gelir, kamerde ve müşteride ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek. Merakın varsa vereceksin. Halbuki şu zat, öyle bir sultanın ahbarını söylüyor ki, memleketinde kamer bir sinek gibi bir pervane etrafında döner. O arz olan o pervane ise bir lamba etrafında pervaz eder ve o güneş olan lamba ise o sultanın binler menzillerinden bir misafirhanesinde binler misbahlar içinde bir lambasıdır. Hem öyle acayip bir alemden hakiki olarak bahsediyor ve öyle bir inkılaptan haber veriyor ki, binler küreyi arz bomba olsa patlasalar, o kadar acip olmaz. Bak onun lisanında, İze şemsü küvvirat, İze semâ'ün fetarat, El-Kâri'a gibi sureleri işit. Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki, şu dünyevi istikbal, ona nispeten bir katre serap hükmündedir. Hem öyle bir saadetten pek ciddi olarak haber veriyor ki, bütün saadet-i dünyeviye ona nispeten bir berk-i zailin, bir şems-i sermede nispeti gibidir. 11. Reşha. Böyle acip ve muamma alut, şu kainatın perde-i zahiriyesi altında, elbette ve elbette böyle acayip bizi bekliyor. Böyle acayibi haber verecek, böyle harika ve fevkalade muciznuma bir zat lazımdır. Hem bu zatın gidişatından görünüyor ki, o görmüş ve görüyor ve gördüğünü söylüyor. Hem bizi nimetleriyle perverde eden şu semavat ve arzın ilahı, bizden ne istiyor, marziyatı nedir? Pek sağlam olarak bize ders veriyor. Hem bunlar gibi daha pek çok merakaver, lüzumlu hakaiki ders veren bu zata karşı, her şeyi bırakıp ona koşmak, onu dinlemek lazım gelirken, ekser insanlara ne olmuş ki, sağır olup kör olmuşlar, belki divane olmuşlar ki, bu hakkı görmüyorlar, bu hakikati işitmiyorlar, anlamıyorlar. 12. Reşha. İşte şu zat, şu mevcudat Halık'ının vahdaniyetinin hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan-ı natık, bir delil-i sadık olduğu gibi, haşrin ve saadet-i ebediyenin dahi bir bürhan-ı katığı, bir delil-i satığıdır. Belki nasıl ki o zat, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i vüsulüdür. Öyle de
duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak, o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki, güya şu cezire, belki arz, onun azametli namazıyla namaz kılar, niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki, güya Beni Adem'in, zamanı Adem'den asrımıza, kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar, ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir hacet-i âmme için dua ediyor ki, değil ehli arz, belki ehli semavat, belki bütün mevcudat niyazına, evet ya Rabbena ver, biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane, öyle müştakane, öyle tazarrukârane niyaz ediyor ki, bütün kainatı ağlattırıyor, duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle bir maksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki, insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı, esfel-i safiliğinden, sukuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, âlâ-i illiyine, yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak, hem öyle yüksek bir fizar-ı istimdatkârane ve öyle tatlı bir niyaz-ı istirhamkârane ile istiyor, yalvarıyor ki, güya bütün mevcudata ve semavata ve arşa işittirip, vecde getirip duasına, amin, Allahümme amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi, kerim bir kadirden, öyle basir, rahim bir alimden hacetini istiyor ki, bil müşahede en hafi bir zihayatın, en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işitir, kabul eder, merhamet eder. Çünkü istediğini velev lisan-ı hal ile olsun verir ve öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki, şüphe bırakmaz bu terbiye ve tedbir, öyle bir semi ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır.